Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce şöyle yumuş yumuş sıcacık bir hırka örüyoruz. Bu hırkamı 38'den 42 bedene kadar uygun örüyorum. Videonun sonunda beden büyütme fikirlerini sizler için bırakmış olacağım. Hırkada kullandığım iplerim Yarnart Jeans Splash'ın 3 tane ayrı ama birbirine çok yakın tonu elimde olduğu için kullandım. Siz bir tanesinden de edinip kullanabilirsiniz. Benim gibi 3 ayrı rengini kullanmak durumunda değilsiniz. Zaten motiflerde göreceksiniz. Renkler birbirine çok benzemekte. Zemin renginde kullandığım ip ise Kartopu Cotton Love'ın K837'si. Bir de şu efekti, şu görüntüyü, yumuşluğu vermek için kullandığım ip Nako Paris. Renk kodumuz ise 10328. Motiflerimin ebatı birleştirme kenarı olmaksızın hemen size söylemek istiyorum. 10 santim örülmüş motiflerim. Motiflerim Gorgeous 3.0, yani Gorgeous motifimizin yeni hali, 3. hali diyebilirim. Bu motifin yapımını uzun uzun buraya bırakıp videoyu gereksiz yere uzatmayalım istedim. Hemen linkini açıklama kısmına bırakıyorum ama siz Gorgeous 3.0 Gorgeous 3. sürüm diye arattığınızda karşınıza bu motif çıkacak. Lotus'ta diyoruz. Lotus'ta benzettiğimizden ötürü. Tek farkımız o motifteki şu uzun ördüğüm bacakları Paris ile örmem. Sadece Paris'te ördüğümde görüntüsü bir tık daha böyle değişti. Şöyle yakından da göstereyim. Alttan aldığım uzun bacaklarımı Paris'le ördüm. Gerisi zaten aynı yapımını uygulayabilirsiniz videosundaki gibi. Bundan 45 adet motife ihtiyacım var. 45 adet motifimi ördükten sonra 5x5 25 adetini arka parça için birleştireceğiz. Bakınız, bu benim arka parçam. 5x5 25 adet motifi bu şekilde birleştirdim. Bu arada size bu jeans splashların da renk kodlarını vereyim. Siz de belki aynı renklerde örmek isteyebilirsiniz. 959, 960, 956. Bunu da söylemiş olayım. Bu parçayı birleştirdikten sonra önlerin sağ ve sol parçalarını beraberce yerine yerleştireceğiz. Şimdi bu 5x5 25 motifi nasıl birleştirdiğimi önü birleştirirken size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bunun için ne yapıyorum? Motiflerimi 10 adet bir tarafa, 10 adet bir tarafa şu şekilde bakınız yerleştirmeye başlıyorum. 10 adetini bir tarafa, 10 adeti bir tarafa yerleştirdikten sonra birleştirme şeklim biraz farklı. Sağ ve solda. Beni zaten sürekli takip edip benimle hırka ören dostlar bunu biliyorlar. Sağ tarafı en üst motiften başlıyorum. Bunu alıp iki kenarını ördükten sonra bunu alıyorum. Daha sonra bunu, daha sonra bunu, daha sonra bunu dikey bir birleştirme yapıyorum. En son alttakini ekledikten sonra yukarıya kenarını örerek çıkıp bunu ve bunu ekliyorum ve artık bu tarafından hırkanın yan tarafına eklenmeye başlıyorum. Bu tarafta ise bu motifi alıp bunun yanına bunu, üstünü geçiyorum, bunu. Yanına bunu, üstünü geçiyorum, bunu, üst geç, bunu, üst geç, bunu derken yatay bir birleştirme de burada yapıyorum. Şimdi bu tarafın birleştirmesini yaparken beraberce göreceğiz hangi yolu izlediğimi. İlmeğimi çıkardım. İlk motifimi alıyorum ve hemen köşesinde başlıyorum 2 tane ikili trabzan örmeye.
Daha sonra trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye kadar aynen devam edelim. Şöyle köşeye gelmeden hemen tığ numaramı da belirtmek istedim. 3.25 milim tığ kullanıyorum bu hırkada. Siz de tabii ki elinize ve ipinize göre tığ numaranızı değerlendirebilirsiniz. Köşeye geldiğimde ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekip aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu kenarın sonuna kadar her trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örmeye devam edelim. Köşeye geldiğimde ikinci kenarı da ördükten sonra 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki motifi alıyorum. Her iki motifin de ön yüzleri bana bakarken yeni motifin köşesine batıp 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Ve tığdan çıkıp artık motifler birbirlerine sırtını vermiş durumda. Buradan 1, 2, 3. trabzanı sayıyorum ve ilmeğimi içinden geçiriyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Sonrasında 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp yeniden 3 taneyi sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir. 3 taneyi burada örerken trabzanlarımın tepesine 1, 2, üçüncüyü bulup batıp ilmeği içinden çıkartıyorum. Şöyle göstereyim ilerlememizi de. Bir zincirimi çektim. Yeniden 3 tane ikili trabzan. Tığdan çıktım. Yine üçümü saydım. Bir kenarı böylece birbiriyle birleştirmiş olacağız. Hemen sayalım. 1, 2, 3. Son, artık köşeden önceki son üçlü trabzan. Tığdan çıkıp üçüncüyü sayıp yine içinden geçiriyorum ve sıra artık köşede. Köşede 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Köşede olduğum için ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir de buradan çekip bu köşe boşluğuna geliyorum ve 2 tane ikili trabzan, kenarları da geçmeye başlayacağım. Her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek köşelerde yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan mantığı. Nereye kadar öreceğim? Bakın şimdi böyle geleceğim. Böyle burayı da öreceğim. Buraya kadar, bunu geçtikten sonra buraya kadar geleceğim. Şimdi burayı birleştiriyorum. Buradan geliyorum ya. Şöylece devam edeceğim ama şuradaki geçişi birlikte yapalım. Buraya kadar şimdi geldim. Bakın köşeye geldiğimde hemen ilk olarak köşenin içine 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Daha sonra bir zinciri çekip buradaki boşluğun içinden ilmeğimizi çıkartıyoruz. Yeniden bir zincir çekip buradaki köşeye geliyorum
Ve bu köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüp trabzanların tepesine birer tane ikili trabzanı örmeye devam ediyorum. Kenarın sonuna kadar. Sonuna kadar geldikten sonra köşeye 2 tane ikili trabzan örüp 2 de zincir çekiyorum. Daha sonra motifimi alıyorum ve hemen yine her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın tepesine de bir ikili trabzan örüp tığdan çıkıp artık sırt sırta verdirdiğim yerde buradan biraz evvel gösterdiğim gibi üçüncüyü sayıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Burada bir zincirimi çekip 3 tane ikili trabzanımı kullanırken şu 3 motifin birleştiği yere kadar örmeye devam edelim. Üçünün kesiştiği noktaya kadar ilerlediğimde burada köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktıktan sonra bu iki motifin tam olarak kesiştiği orta noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp trabzanların da tepesine birer tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Sonuna kadar devam edelim. Kenara gelip köşesine 2 tane ikili trabzan örüp 2 zincir çektikten sonra sıradaki motifi alıyorum ve hemen o motifin de köşesine aynen ilk olarak bana bakarken 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlk trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Sırt sırta verdirip 3. trabzanın tepesinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve aynı anlatmış olduğum mantıkla 4 motifin kesiştiği orta noktaya kadar örmeye devam edelim. Dördünün kesiştiği bu noktaya kadar ilerlediğimde buradaki köşenin içine kadar ördüm. Bir de zincirimi çektim. Şimdi bu üçünün de ortak noktası olan yere batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Ve bir zincir çektikten sonra köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp artık bu kenarda birleşeceği için 1 2 3 burada da üçüncüyü sayıp bulup ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. 1 2 ve 3. Tığdan çıktım. 1 2 üçüncüye battım. Hemen arasından geçirdikten sonra yine 3 taneyi örüp karşıyla birleştiriyorum. İşte böylelikle aslında 4 tane motifimizi de nasıl birleştirdiğimizi görmüş olduk. 4 motifi birbirine birleştirdikten sonra istediğimiz sayıdaki motifi rahatlıkla birbirine birleştiriyor olabileceğiz. Şöyle göstereyim size hemen. Şimdi neredeyim? Burayı örüyorum. Burayı bitirdikten sonra dönüp burayı geçeceğim ve üstte 2 tane motifi ekleyeceğim. Oraya kadar geleyim, mantığı göstereyim. Bu iki motifin üstüne eklediğimiz gibi artık şimdi buraya geldim. Bunu alacağım. Bunu buraya bu kenarla birleştirip bu kenarı geçtiğimde bu kenarın burasından itibaren bunu alacağım. Bunu da buraya ekledikten sonra hop üstünü döneceğiz. Sırasıyla bütün motifleri bunu derken 10 tane motifi sol taraf için, daha doğrusu önüme yatırdığımda sol taraf, üstüme giydiğimde sağ taraf için birleştirmiş olacağım. Mantık aynı. Dediğim gibi bakın buradayım, hemen sıradaki motifimi alıyorum.
2 taneyi köşesine çalıştıktan sonra bir taneyi de trabzanın üstüne çalışıp burada üçüncüyü sayıp buluyorum. Dediğim gibi buraya kadar geleceğim. Bunu geçeceğim bu kenarı, yenisini alacağım. Buradaki mantığı çözdüğümüzü düşünüyorum. Bu tarafı bitirip diğer tarafı da birlikte birleştirmeye başlayalım. Göstermiş olduğum yöntemle bu tarafı tamamladım. Bu üst kenara geldim. Köşeye 2 tane trabzan, bir zincir çekip kenara alıyorum. Şimdi sıra artık buradaki yatay birleşmeyi bitirdim. Sıra dikey birleşmede. Bunun için de ne yapıyorum? Normalde bu motifler birbirinin hemen hemen aynısı olduğundan buradan ya da buradan aldığım fark etmez ama mantık bu. Bu üsttekinden başlıyorum. Bir sıralama yaptımsa ilk eklemem gereken üstte kalmasını istediğim motif buysa buradan başlıyorum. Biliyorsunuz diğerinde alt köşeden başlamıştım. Bunu alıp bunu üstüne böylemesine devam edeceğim. Hemen alıp iki kenarını örüyorum. Motifimin iki kenarını geçtikten sonra hemen sıradaki motifi alıyorum. Sizlere göstermiş olduğum tekniği kullanarak birleştirmeye başlıyorum. Köşeye 2, trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örüp arkasını döndürüp üçüncüden ilmeği geçiriyorum. Şimdi bu iki kenarı birleştireceğim. Bu karşılıklı iki kenarı birleştirip sonuna doğru geldiğimde de şimdi buraya köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Buradan da hemen bir zincirimi çektim. Ne yapacağım? Bu kenarı örüp bu kenarı da örüp sıradakini üste alacağım. Derken bu kenarı örüp bu kenarı örüp sıradakini üste alacağım. Aynı mantıkla 5 tane motifi birleştirelim. Upuzun bu parçayı böylece bakın ekledikten sonra şimdi köşeden hemen 2 tane trabzanım yapıp 2 zincir yapıyorum. Çekip 2 de trabzan, tekrar trabzanların üstüne trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İşte bu kenarı böylece geçeceğim. Buraya geldiğimde ise sıradaki motifimi ekleyip artık yine yukarıya doğru birleştirerek 5 motifi, son 5 motifi de eklediğimde diğer tarafında 10 motifi birleşmiş parçası oluşmuş olacak. Şimdi şu köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Buraya geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen bir zincir çekiyorum. Buradaki geçişte göstermek istedim. Şu boşluğa batıp ilmeğimi arasından çıkartıp tığdaki ilmeği de içinden geçirdikten sonra bir zincirimi çekiyorum ve aşağıya kadar aynı mantıkla örüyorum. Aşağı kadar kenarı da geçtikten sonra şimdi buraya motifimi alacağım ve hemen sıradaki motifimi ekleyeceğim. Bunu buraya eklemeyi biliyoruz. Hatta buraya 4. motife eklemeyi de biliyoruz. Bundan ötürü upuzun bir şerit halinde diğer 5 motifi de bu ördüğümüzün yanına ekleyelim. Daha sonra da bu örmüş olduğumuz parçaları hırkamızla birleştirelim. Önün iki parçasını bitirdikten sonra örmüş olduğum arka parçanın bakın ön yüzünü değil arka yüzünü çevirerek önüme koyuyorum. Normalde siz 5'ten daha uzun yaptıysanız arkayı 5 parçalı olan yer yukarıda olacak. Benim 5x5 olduğu için her tarafı uzunluğu aynı. Yaptığım örmüş olduğum parçaları ise alıyorum. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Sağ taraftakini bakınız şimdi şöyle göstereceğim alt köşede. Şu kısmı şurada kalmıştık. Buradan birleşmeye başlayacak. Kol evini ne kadar geniş bırakmak istiyorsak şayet oraya kadar çok daha geniş bırakmak isteyenler 2 motif büyüklüğü olabilir. Motifin yarısına kadar olabilir. Kolumuz motifli olmadığı için çok rahatlıkla kol genişliğini kendi arzumuza göre ayarlayabiliriz. Diğer parçayı da alıyorum. Bakın o da şu köşede, üst köşede kalmıştı. Bu da burada yerleşeceği yere göre koyuyorum. Ortadaki bir motifimiz boşta kalıyor. Şimdi ilk olarak bu tarafı birleştirmeye başlayacağız beraberce. Daha sonra bu tarafı da birleştirdikten sonra kolu örmeden hırkamızın etrafını tamamlayacağız. Öyleyse bunu şöyle kenara alıyorum bu tarafı ve buradan karşılıklı birleşmeye
başlıyoruz. Bunun için de yapacağım işlem şöyle. Hemen tığımı alayım. Köşeden tığımı batırıp ilmeğimi de içinden geçirdikten sonra aynı hırkanın bütününde uygulamış olduğum tekniği uyguluyorum. Köşeye 2 tane, ilk trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan ördükten sonra tığdan çıkıp arkadan 3'ü sayıyorum. Burada bir zincirimi çekip aynı şekilde 3 tane trabzanımın üstünü örüyorum. Daha sonra daha sonra tığdan çıkıp 3 sayıp hemen arkadan üçüncüye de batarak ilerliyorum. Siz de burada aynı mantıkla ilerleyin lütfen ve şurada nasıl yaptığımı göstermek isterim. Buraya geldiğimde ise şimdi şurada hemen ilk olarak buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki boşluğun içinden kaydırarak ilmeğimi çıkartıp daha sonra arkadaki iki motifin kesiştiği yerin tam ortasına batıp bu ilmeğimi de oradan çıkartıyorum. Ve bir zincir çekip yeniden buradaki köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan, ikisini köşeye, birini trabzan üstüne ördükten sonra 1 2 3'ü arkada sayıp ilmeği içinden çıkartıyorum. Kol evini ayıracağım yere kadar aynı şekilde öreceğim. Kolu ne kadar genişlikte örmek istiyorsam da o kadar payı bırakacağım. Kendi bıraktığım payı size söylerim. Siz de kendi istediğiniz şekilde devam edersiniz. Kol evini oluşturacağım kısma geldim. Tam olarak burada bakın. Bir köşeye 2 trabzan çalıştım. Bir trabzanın üstüne çalışıp birleştim. Bir üçlü grubu birleştirdim. Şimdi bir üçlü grubu daha 3 sayarak arkadan birleştiriyorum. Ve artık buradan itibaren kol altı için açıklık bırakıyorum. Pardon, kol evi için açıklık bırakıyorum. Bunun için de hiç karşıyla birleşmeden trabzanların üstünü örerek en üst köşeye kadar çıkacağım. Bakın şurası yani. Şuraya kadar örüp buradan itibaren üst kenarları birleştirmeye başlayacağız. Buradan buraya kadar ördükten sonra şöyle bir açıklık bıraktım kol evi için. Bana göre yeterli olacaktır. Zaten 3 motiflik kadar da bir alan olmuş oluyor. Şu köşeden de ilmeğimi geçirip şimdi de üst iki kenarı birleştiriyorum. Arka iki kenarla, yani şurayı da birbirine ekleyeceğim. Kenarında sonuna geldiğimde buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı, bir zincirimi çekiyorum. Arkadan batıp hemen ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir de zincir çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve böylelikle bir tarafı yerine eklemiş oldum. Şimdi sıra hırkamın diğer tarafını yerine yerleştirmekte. Bunun için de hemen şöyle örmüş olduğumuz parçayı alıyorum. Üst kenarda kalmıştık biliyorsunuz. Hemen üst kenardan eklemeye başlayacağız. Şöyle çevireyim. Şurası bakınız. Burada bir zincir çekip bırakmıştım. Şurada bir motif ortada kalıyor. Şuradaki iki motifin kesiştiği yerin ortasından tığımı batıracağım. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra karşılıklı üst iki kenarı birleştirmeye başlıyorum. Üst kenara 1 2 3 saydım. Şuraya kadar gelelim. Sonra kol evimizi oluşturacağız. Üstteki kenarı birleştirdim. Şimdi burada da şöyle yapacağız. Bu kenarı
geçeceğim. Buraya geldiğimde ise 3 tane öreceğim kısma kadar, yani şuraya kadar örüp buradan sonrasını birleştireceğim. Şimdi burada nasıl? Bakın tam kenardayım. İkili trabzan ördüm. Bir zincirimi çektim. Köşeden ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çektikten sonra birleşmeyi bırakıp kol evini oluşturarak birleşeceğim yere kadar örmeye devam ediyorum. Kol altında birleşeceğim yere kadar geldiğimde bakın burada tam ortadaki ilk trabzanın tepesindeyim. Arkada da motifi buluyorum. Ortadaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Ve bir zincir çektikten sonra da birleşmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arkadan da üçüncüyü buluyorum. Bir sık iğne. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Kol altına kadar bu şekilde karşılıklı yine aynı mantıkla birleşelim. Kol evini burada da oluşturduktan sonra şimdi burada başladığım noktaya kadar, yani şuraya kadar yana birleştirip bu tarafı da yerine yerleştirmiş olacağız. Burada en son birleştirdiğim, başladığım noktaya geldiğimde köşe birleştirmesini yapıyorum. Bir de zincir çekip buradaki köşeden ilmeğimi çıkartıp yeniden bir zincir çekiyorum ve başladığım noktaya batarak geliyorum. Şimdi burada artık bir zincir çekip yükseleceğim. Etrafında döndürüp aynı noktaya batarak çıkarttığım bir yalancı trabzanımı örüyorum. Daha sonra bütün trabzanlarımın üstüne bir ikili trabzan öreceğim. Siz burada dilerseniz 3 zincirle de yükselebilirsiniz. Köşeye kadar gelelim. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Şuradaki geçişi de göstermek istedim. Bir tane bu köşeye örüyorum. Bir tane burada kesiştikleri orta noktaya. Bir tane de bu köşeye. Daha sonra da trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Burada da köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içine bu şekilde geçiyorum köşeleri. Ensedeki toparlama yapacağım yere de göstermiş olduğum şekilde devam edelim. Ensedeki bu kısma geldiğimde ise nasıl bir geçiş yapıyorum trabzanlarla göstermek istedim. Şimdi hemen buradayım. Bakın buraya kadar ördüm. Şimdi burada bir tane köşeye bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Ve trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek şuradaki geçişi bu şekilde tamamlıyorum. Diğer ensedeki köşe geçişinde de aynı işlemi yapalım. Bu kısımda. Buradaki geçişe geldiğimde yine şöyle bakın trabzanların üstünü örerek ilerliyorum. Ve hemen yine buradaki ilk köşenin içine bir tane ikili trabzan, daha sonra bu taraftaki köşenin içine bir tane ikili trabzanımı örüp trabzanların da tepesine yeniden ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Bir üste de çıkacağım ve trabzanlarla aslında devam edeceğim. 4 sıra ya da 5 sıra ilerlediğimde bunu net karar vereceğim. Trabzanlarımı örüp son 2 sırada da farklı bir işlem uygulayarak hırkanın etrafını tamamlayacağım. Sizler
dilediğiniz genişlikte 3 ama en az 3 olsun, en az. 3, 4, 5, 6 istediğiniz sıra kadar etrafını örebilirsiniz. Diğer işlemler için de buluşalım. Trabzanlarımı 4 sıra ördükten sonra şimdi artık bir sıra şu şekilde geçmeye başlayacağım. Burada bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum ve bulunduğum noktaya batıp çıkarttığım ilmeği hep beraber örüyorum. İlk çıkışta şu işlemi yapıyorum. Daha sonra ise tığın üstüne yine ipimi aldım. Trabzanın birini öne alıyorum. Öne alarak örüyorum. Tığın üstüne yeniden ipimi alıyorum. Trabzanın diğerini arkaya alıyorum. Sırasıyla bir öne, bir de arkaya alarak bu şekilde öreceğim. Lastik işlemi uyguluyoruz aslında. Yarım trabzanla ucuna şöyle bir farklı bir hava katmak için. Şimdi bunu köşeye kadar böyle devam ettirelim. Köşedeki geçişi de sizlere göstermek istiyorum. Köşeye geldiğimde ise artık şimdi köşenin içine bir tane çakma sık iğnemi yani yarım trabzanımı hepsini bir ördükten sonra burada bir zincir çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğun içine hepsini bir toplayarak bir çakmayı daha ördükten sonra trabzanlarımı yeniden sırasıyla öne ve arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Lastik örgüsünü yarım trabzan, çakma sık iğne dediğimiz teknikle geçtikten sonra şimdi burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra ise aynı yerde batıp arkadaki sadece bakın arkadaki ilmeğe batarak ilmeğimi çıkartıyorum ve sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Şu V'lerin arkasına batıyorum sık iğnemi örerken. Şöyle. Bütün bir sırayı bu arkadaki kısma batarak dolanacağız. Şimdi köşedeki geçişi de burada da göstereyim size. Daha sonrasında başladığımız noktaya kadar hiç farklı bir şey yok. Yakından da göstermem gerekirse şu V'lerin şu arka kısmı. Köşeye doğru yaklaştığımda da yine aynı şekilde devam ediyorum. İlmeklerin iç kısmına batıp daha sonra burada köşedeki araya bir zincir çekmiştim. Oraya da batıp şöyle hiç arada zincir çekmeden 2 tane sık iğnemi örüyorum ve diğer ilmeğin iç dışını örmeye başlıyorum. İşte bu şekilde başladığım noktaya kadar örüp hırkamın etrafını tamamlamış olacağım. Hırkamın patını tamamladıktan sonra hemen açıkta bırakmış olduğum kol evine burada kolu çalıştım. Şöyle göstermek isterim çalışmış olduğum kolu. Buradaki en önemli detay burada bırakmış olduğum kol evine ilk sırada geçmiş olduğum trabzanlarımın sayısının buradakiyle buradakinin eşit olması gerekiyor. 69 tane trabzanla başladım bu kolda. Bu kolda da başlarken ilk 69 trabzan üstüne kuracağım kolumu. Uzunluğuna gelecek olursak da 40 sıra diyebilirim. Sondaki sık iğneyi saymazsam aslında 39 sırası ikili trabzan, 40. sırası yarım trabzan, 41. sırası da sık iğne diyerek tamamladım. Şimdi normalde kola hemen 69 trabzanla başlayalım.
trabzanlarla örmeye devam edelim. Daha sonrasında ise siz kendi istediğiniz uzunluğa kadar bu kolu çalışmaya devam edersiniz. Benim bu kolum şurada göstermiş olduğum sıra sayısıyla, yani 40 sıra diyebiliriz. Hemen ölçü verecek olursam 35 santim. Bu da benim yapacağım için gayet yeterli bir ölçü oldu. Öyleyse hemen buradaki kol evimize çalışmaya başlayalım. İlmeğimi çıkartıp şöyle önüme alıyorum. İkili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Dediğim gibi burada olduğu gibi çalışmaya başlıyoruz. İlk sırasında normal trabzanların üstüne batarak kuruyorum. İkinci sırasında bir tık değişecek modeli kurma şeklimiz. Onu da göstereceğim. Şimdi öne aldım. Pardon, şurayı örmeden geçmişim. Tığın üstüne alıyorum gizleyerek örmek için. Şimdi de üstünü örüyorum. Trabzanların üstüne ikili trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Şimdi benim burada 69, belki sizin buradaki sayı 70 olur, 75 olabilir ya da daha 65 olur. Siz daha dar kol çalışırsınız ya da daha bol kol çalışırsınız. Önemli olan her iki koldaki sayınızın da eşit olması. Benimkinin aynı olması değil yani. Buraya geldiğimde ise şimdi bir tane köşeye bir ikili trabzan örüyorum. Bu kesiştikleri noktaya bir ikili trabzan örüyorum. Buradaki köşeye de bir ikili trabzan örüp başlamış olduğum yere kadar tüm trabzanların üstüne ikili trabzan örüyorum. Ve buraya gelip batıp bir üste çıkmadan evvel ise sayacağım, kontrol edeceğim trabzan sayımı. Tam sona geldiğimde trabzan sayımı da kontrol ettikten sonra 60'a ulaştım. İlk başladığım trabzanın tepesine kaydırmayla bu defa gelmiyorum. Neden? Çünkü trabzanların ortasında kalmak istiyorum. Bunun için de yapacağım işlem şu arkadaşlar. Hemen bu tığımı trabzana batırıp içinden ilmek çıkartıyorum. Daha sonra ilmekleri bir örüp iki trabzanın arasına geliyorum. Tığımı yükseltip, ben yalancı trabzan ördüğüm için bunu yapıyorum. Siz zincirle yükselebilirsiniz. İlk yalancı trabzanımı ördükten sonra da hemen iki trabzanın arasına batıp ikinci ikili trabzanların arasına batarak ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Yani artık modelimi bu şekilde kuracağım. Bir üst sıraya çıktığımda da aynı işlem. İkili trabzanların arasına hep aynı şekilde yukarı çıkacağım. İstediğim, yani kendi istediğiniz uzunluğa kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Daha sonra kolun ucundaki de atraksiyonu birlikte yapalım. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Kol boyunu 35. sıraya kadar ördükten sonra artık 35'e geldiğimde hemen, normalde buradan ilmek çıkıp ortada kalıyordum ya, artık tepesine batarak kaydırarak geliyorum ve burada şöyle şu şekilde ipimi sıkıştırdıktan sonra kesiyorum ve yeni rengime geçeceğim. Bunun için de şu ara renklerde kullanmış olduğum ve artan 3 adet açmıştım. Üçünden artanlarım oldu şu şekilde. Bunları değerlendiriyorum. İlk sırasında şunu kullanmaya başlayacağım ama bu defa başlarken şimdi bir sıra şurada göstereyim size, hemen örmüş olduğumda bir sıra trabzanlarımı öreceğim ama bu defa aralara değil, trabzanların tepesine batarak örüyor olacağım. Bunu da şu şekilde göstermek isterim hemen size. Hiçbir farkı yok. Normal ikili trabzanlarımızı şöyle trabzan tepelerine batarak örmeye başlıyorum.
Başladığım noktaya kadar da aynen bu şekilde devam edeceğim. Bu ilk sırayı tamamladıktan sonra ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. İpimi sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Çünkü artık ikinci sırada Paris'le tüylü ipimle örmeye başlayacağım. Bunun için de yine hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle herhangi bir noktada da bunu batıp trabzan tepesine ikili trabzanlar halinde örmeye başlıyorum. Yine trabzan tepelerine batarak örüyorum. Bir sırada bunu tamamladıktan sonra üstüne de bir sıra yine böyle, bakınız burada da zaten göreceksiniz. Yine renk geçişli ipimi örüp son 2 sıramızı, hatta sık iğne ile birlikte son 3 sıramızın örümüne başlayacağız. Paris'te olan kısmı tamamladıktan sonra yeniden renk geçişli iplerimden birisini alıp bu defa da Paris'le ördüğüm trabzanların tepesine batarak ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bu sırada da bu şekilde ilerleyelim. Bu şekilde tamamladıktan sonra da artık bir üst sıraya ana rengimle geçiyorum. Yine bu sırada da sadece bir trabzan geçişi yapacağım. İkili trabzan. Her trabzanın üstüne bir adet trabzan örerek ilerliyorum. Burada da sona yaklaşırken hemen ilk örmüş olduğum ikili trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra ise bir zincir çekip bulunduğum yerde tığın üstüne ipimi alıyorum ve aynı noktaya batıp bir çakma sık iğne örüyorum. Daha sonra sırasıyla trabzanlarımı bir öne alıp çakma sık iğnemi örerken bir de arkaya alıp çakma sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Bu çakma sık iğneli sırayı da ilk ördüğüm çakma sık iğnenin tepesine kaydırarak batarak tamamlıyorum. Ve buraya geldikten sonra ise hemen arkasındaki, bakın şu ilmeğe batıp sık iğnemi örmeye başlıyorum. Sadece arkadaki ilmeklere batıyoruz. Bu da bizim son sıramız. Başladığımız noktaya kadar da bunu örerek ilerleyelim. Hırkamızın da finaline geldik. 36'dan 42 bedene kadar rahatlıkla uyum sağlayacak hırkamızın ölçülerini size verecek olursam hemen hızlıca uzunluğunu ve genişliğini söyleyeceğim. Hırkamın uzunluğu 60 santim. Eni ise, onu da hemen vermek istiyorum. Enimiz ise 56 yatırdığımda, açtığımızda 112, yani 40-42 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Hırka bedenini büyütmek ise çok kolay. Motifleri bir sıra daha fazla örerek
çok rahatlıkla büyütebiliriz. Ya da arkayı 4 motif, kol altlarına birer motif koyarak hırkanın tam açtığımızda 10 motifle tamamladığımızda da hırkanın bedenini çok rahatlıkla büyütebiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Çok tatlı, oldukça şık bir hırka oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kullandığım iplere gelecek olursak. Splashlardan açtıklarımdan artan bu oldu. 3 tane açmıştım. Üçünden bunlar arttı. Yani 3 adet splash. 5. kar topundan artan bu oldu. Çok az kullandım. 5.den aslında 4 adet kullandım gibi de düşünebilirsiniz. Ama yine de 5.yi açtım az miktarda olsa. Paris'e çok az gitti. Bir tane açtım. Bir taneden artan da Paris'im bu oldu. Yarısını kullanmış olabilirim tahminen. Umarım anlaşılır ve güzel bir video olmuştur sizler için. Umarım üzerimde duruşunu da beğenmişsinizdir. Tabii bir de beğeni ve yorumlarını esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir kalbinizi rica ettikten sonra sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.